Bugün sizlerle birlikte i12 TVS 5.0 Bluetooth'lu kulaklığını inceleyeceğiz. Bu kulaklık arkadaşlar gerçekten çok başarılı satışlar elde etti. Ben de sizler için bir inceleme yapmak istedim. Gelin hızlı bir şekilde kutu açılımını yapalım. Ve sizlere bu kulaklığın özelliklerinden ve kendi kullanım tecrübelerimden bahsedeyim. Gelin şimdi hızlıca kutumuzu açalım. Burada kulaklıklarımız ve kutusu bizleri karşılıyor. Hemen altından bir adet kullanım kitapçığımız ve şarj kablomuz bulunuyor. Hemen kabından çıkartalım. Şu şekilde. İnşallah kutunun şarjı vardır. Şöyle kutumuza takıyoruz. Kolay bir şekilde zaten takılabiliyor. Kullanım kitapçığımızda kulaklığımızı nasıl doğru bir şekilde kullanmamız gerektiklerini bizlere bahsediyor. Eğer kulaklığı kullanmayı bilmiyorsanız bunu detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Gerçekten bilgilendirici şeyler yazıyor. Bir adet Lightning şarj kablosu bulunuyor. Hemen kutumuzun altından kolay bir şekilde şarj edebiliyoruz kulaklıklarımızı. Evet arkadaşlar, hemen şöyle size çok güzel bir özellikten bahsetmek istiyorum. Kulaklıklarımızın üzerinde bir adet dokunmatik özellik mevcut. Bu çok güzel bir avantaj. Diğer kulaklıklarda hep tuş oluyordu. Bu gerçekten bizi kulağımızdayken basmakta zorluk çektirebiliyordu. Ama bu kulaklıklarda dokunmatik mevcut. Hemen arkadaşlar kulaklığımızın üstüne bir kere bastığımızda videomuz duruyor. 2 kere bastığımızda bir sonraki videoya geçiyor. 3 kere bastığımızda ise ses ayarı yapabiliyoruz hiç telefonumuzu ellemeden. Kulaklıklarımızın üzerine 5 saniye uzun bastığımızda ise kulaklıklarımız kapanıyor. Bir daha 5 saniye uzun bastığımızda kulaklıklarımız açılıyor arkadaşlar. Ama siz zaten kulaklıkları kutusundan çıkarttığınız zaman kulaklıklar aktif hale gelecektir. Hemen gelin şimdi size kulaklıklar telefona nasıl bağlanıyor bunu kolay bir şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar, eğer siz de Bluetooth'lu kulaklığınızla telefonunuza bağlamak istiyorsanız bu adımları uygulamanız gerekiyor. İlk önce telefonumuzdan Bluetooth'u açıyoruz ayarlardan. Ondan sonra kulaklıklarımızı kutusundan çıkartıyoruz ve masamıza koyuyoruz. Burada hemen kullanılabilir cihazlarda kulaklığımız çıkacaktır tarattıktan sonra. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kullanılabilir cihazlarda i12'yi gördük. Bunu bir kere bastığımızda hemen Bluetooth kulaklığımız telefonumuz ile eşleşecektir. Bluetooth ile eşleşme isteği i12 ile eşleştirilsin mi diye bir yazı karşımıza geliyor. Buna tamama bastığımızda hemen artık telefonumuz kulaklıklarımıza bağlı olmuş oluyor. Buradan da hemen kulaklıklarımızın şarjını kolay bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kulaklığımızın çalışma prensibi şu şekilde işliyor. Siz kulaklığı kutusunu altından kolay bir şekilde şarj ediyorsunuz. Kutunun içinde bir batarya mevcut. Bu batarya kendi şarjını fullliyor ve içinde depoluyor. Aynı powerbank görevi gibi. Siz bu kulaklıkları kullandıkça işiniz bittikten sonra kutuya taktığınızda bu kutu şu gördüğünüz kulaklıkları şarj ediyor arkadaşlar. Aynı powerbank gibi. Bu kulaklıklarımızın şarjı fullendiğinde ise kutu otomatikman şarj işlemini durduruyor. Bunu zaten daha önceden Bluetooth kulaklık kullanıcıları biliyordur. Evet, şimdi gelelim bu kutumuz kaç dakikada şarj oluyor. Evet arkadaşlar, kutumuz tam tamına 40 dakika ile 45 dakika arasında %100 full olabiliyor. Ve arkadaşlar bu kulaklıklar bizlere tam tamına 3 saatlik video izleme kapasitesi sunuyor. Bu veriler gerçekten bu kulaklık için gayet yeterli olacaktır. Çünkü bu bir fiyat performans ürünü. Piyasada bulabileceğiniz en ucuz Bluetooth kulaklık olabilir. O yüzden bu kulaklık hakkında da çok büyük beklentiler beklemek doğru olmaz açıkçası. Çünkü fiyatı belli. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin çoğu kanalıma abone olmuyor. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bu kulaklık hakkındaki kullanım tecrübelerime. Burada sizlere gerçekten çok önemli detaylı şeylerden bahsedeceğim. Eğer siz de bu kulaklığı kullanıyorsanız dikkat etmeniz gereken noktalardan da bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, şu açılan ve kapanan kapak bana çok narin geldi açıkçası. O yüzden siz de bu kulaklığı kullanıyorsanız bu kapağı açarken kapatırken nazik ve yavaş olun. Evet arkadaşlar, ikinci kullanım tecrübem ise kulaklıkları kulağınıza takılıyken kullanırken dışarıya ses veriyor mu? Bu arkadaşlar bazı kullanıcıları mutsuz edebilir çünkü maalesef kulaklıklarımızı kullanırken dışarıya birazcık fazla ses veriyor. Çünkü arkadaşlar bazı kulaklık kullanıcıları metrobüste, tramvayda giderken dışarıya ses gitmesini istemiyorlar kulaklıklarından. Bunun dışında arkadaşlar gerçekten oldukça kaliteli bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim fiyatına göre. Bu fiyattaki kulaklıkları karşılaştıracak olursak gerçekten birinci sırada bu yer alacaktır. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Lütfen kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın.
Aklınıza kalan soruları da yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları tek tek cevaplayacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.